Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Spellcoin. Spellcoin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli fiyat hedeflerine bakacağız. Önemli destek ve direnç seviyelerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda genel görünüm itibariyle haftalık grafikteyiz. Spellcoin 4 hafta önce 20 haftalık hareketli ortalamayı test etmişti. Daha sonra yine test etti. Ancak üzerinde bir kapanış yapamamıştı. Geçtiğimiz hafta 20 haftalık hareketli ortalamayı kırmayı başardı ve üzerinde bir kapanış yaptığı görülüyor. Ve bu haftada bu kapanış itibariyle yeniden bir yükseliş trendine girdiği görülüyor. Bu durumda önemli bir direncimiz var. Bu da günlükte çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Günlükte 200 günlük hareketli ortalamamız olan 9160 seviyesi. 9160 seviyesine doğru bugün bir yükseliş oldu. 9260 seviyesinden de tekrar bir düzeltmeye girdiği görülüyor burada Spellcoin'in. Yani bu 200 günlük hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesi olarak düşünülmelidir. Çünkü burası çok kuvvetli bir direnç. Yani bu direnç seviyesi mutlaka günlük ve haftalık kapanışlarda kırılması gerekiyor. Spellcoin'de ciddi bir boğa koşusuna başlayabilmemiz için. Yani bu ilk etapta bizim yukarıda 9160 seviyesini mutlaka günlük ve haftalık kapanışlarda kırmamız gerektiği anlamını taşıyor bu da. Burada zaten çok cidden noktasal bir şekilde geri döndüğü belli oluyor zaten. Bu da oldukça önemli bir durum. Yeniden haftalık grafiğe geliyorum. Haftalık grafiğimizde yukarıda önemli dirençlerimiz var. Ancak bayağı bir yukarıda. Yani ilk etapta bu 9160 seviyesinin kırılmasına bağlı tabii ki bu da. Bu 9160 seviyesi üzerindeki kapanışlarla beraber Spellcoin bizi 16.000 seviyesine ve ardından da burada slingshot seviyemiz olan 20.000 seviyesine kadar ulaştırabilir. Yani o yüzden bu haftalık kapanış, günlük kapanışlar oldukça kritik. Yani şu anda Spellcoin'de çok kritik bir dönemdeyiz. Yani bu seviye kırılamazsa ancak buradan büyük bir short sinyali de algılanabilir yatırımcılar tarafından. O yüzden buralarda artık çok fazla oyalanmadan yukarı yönlü sert hareketlere başlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 19.160 seviyesi mutlaka yakından takip edilmeli Spellcoin yatırımcıları tarafından. Yeniden bir günlük grafiğe gelelim. Trendin gücü açısından bir bakalım. Trendimiz şu anda güçlü bir şekilde devam ediyor. Yani gayet güçlü, güzel bir long sinyali var burada uzun bir zamandır. Yaklaşık bir aydır güzel bir trend yakaladık burada. Ancak dediğim gibi yukarıdaki bu 200 günlük hareketli ortalama fiyat üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Mutlaka kısa bir süre içerisinde buranın kırılması gerekiyor. Aksi takdirde yeni bir düzeltmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu da aktarmak istedim. 4 saatlik grafiğe gelelim. ...4 saatlik grafiğimizde yeni düzeltmeler durumunda. Burada 4 saatlik MA20'miz önemli. Burası 8200 seviyesi, 8250 seviyesi ve bunun ardından da 8000 seviyesi var. Bizim slingshot indikatörümüzün destek seviyesi. Bu 8000 ve 8200 seviyeleri 4 saatlik grafikte geri çekilmelerde takip edilmesi gereken bir seviye. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Zaten altımızda da 7500 seviyesi var. Burası da 20 haftalık hareketli ortalama. Yani burası bizim kırmızı çizgimiz. Yani 7500 seviyesi altındaki kapanışları kesinlikle istemiyoruz. Bizim en fazla düzeltmelerde ihtiyacımız olan seviye 8000 seviyesi. Buranın korunması gerekiyor. Yukarıda da zaten belirttiğim gibi 200 günlük hareketli ortalamamız var. Trendimizin gücüne bakalım. Trend son 3-4 gündür biraz zayıflamıştı. Short sinyaline döndü. Burada bir düzeltme oldu. Yeniden slingshot'ın alt desteğinden bir tepki alıp yukarı yönlü ufak da olsa bir tepki aldığı görülüyor Spellcoin'in. Ancak şu anda trendimiz 4 saatlik grafik açısından oldukça güçlü. Yani
herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil trend açısından. Burada yukarı yönlü hareketlerde 19.100 seviyesi, pardon 9.160 seviyesi demiştik. Bu seviye üzerindeki dirençleri de isterseniz bir ele alalım. Ne kadar bir yükseliş olabilir? Pardon. Yeniden çizeceğim. Burada zaten bu son harekette Spellcoin Fibonacci 0.382 seviyesinden bir düzeltmeye girdi. Burası da 9070 seviyesiydi. Yani hemen hemen bu Fibonacci 0.382 seviyesi civarından yeni bir düzeltmeye girdiği görülüyor. Burada yakın desteğimiz bizim 8500 seviyesi. 8500 seviyesi korunduğu takdirde yeniden bizim bu 200 günlük hareketli ortalamamız olan 9160 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Bu seviyenin mutlaka kırılması gerekiyor. Bu seviye kırıldıktan sonra ise en önemli direncimiz 10.000 seviyesinde. Burası Fibonacci 0.618 seviyesi. Bu 10.000 seviyesi güçlü bir direnç, ancak bu 200 günlük hareketli ortalamadan daha kuvvetli bir direnç değil. Buradan ufak düzeltmeler söz konusu olabilir, ancak burası kırıldıktan sonra bu 10.000'in de çok rahat bir şekilde kırılacağını, ardından da 11.450 ve daha sonra da 13.800 seviyelerine kadar ilk etapta yükselişlerin geleceğini düşünüyorum. İlk etapta dediğim gibi bu 9.160 seviyesinin mutlaka günlük kapanışlar açısından kırılması gerekiyor. Bu seviye üzerindeki kapanışlar zaten bizi çok daha yukarı seviyelere itecektir. Burada 13.800 ve ardından da zaten 16.700, 16.200 seviyemiz var. 50 haftalık hareketli ortalamamız. Buna da dikkat etmek gerekiyor yukarı yönlü hareketlerde. Şu anda Spellcoin'de en önemli şey günlük ve haftalık kapanışlar ve bu 200 günlük hareketli ortalamamız. Bunu yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aktaracaklarım, Spellcoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.